kopyalanan ilk oyun olarak geçiyor. Bu mezarlığın yine Harry Potter'la bir bağlantısı var. Çünkü Harry Potter'ın yazarı komple Harry Potter filmine ilham olmuş diyebilirim. Bunun hikayesi de şöyle. Bu köpeğin sahibi öldükten sonra mezarlığın başında... Arkadaşlar, Birleşik Krallığın 4 ülkesinden biri olan İskoçya'dan herkese selamlar. Yaklaşık 4 saatlik uçuşla birlikte İstanbul'dan Edinburgh'a vardık. Sınır geçişinde sadece kaç gün kalacaksınız diye sordular, onu söyledik. Başka hiçbir şey sormadılar. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Hemen bu yazının yan tarafında bulunan şu otobüslere bineceğiz. Bir kişi 6 pound. Arkadaşlar, bu bineceğimiz otobüs 10 dakikada bir var. Hemen havalimanından çıkıp biniyorsunuz. Kişi başı 6 pound. Ama gidiş dönüş alırsanız da 8,5 pound oluyor. Mesela buraya gelip yine buradan gidecekseniz 8,5 pound. Rotası böyle. Otobüsün üst katına bindik. İyi değil mi? Şimdi Hanover Street'te indik otobüsten. Kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Çok güzel gerçekten. Burada trafik sağdan akıyor. O yüzden bizim kafamızı çok karıştırıyor. Şunu abartısız söylüyorum. Ben bu ülkeyi çok sevdim. Çünkü hakikaten çok güzel. Genel olarak gri bir şehir. Ve yüksek katlı binalar yok. Kaldığımız yer böyle. Burası. Gerçekten çok beğendik. Tertemiz çünkü. Hatta bir gün daha kalmak istiyorduk fakat burada yer yoktu. Bir sonraki gün başka bir yerde kalacağız. Burada aynı zamanda kafe de var altında. Biz üst katta konaklıyoruz. Arkadaşlar, burası Aziz Andrev Meydanı. Şöyle bir ayı var. Bununla gelen fotoğraf çekiniyor. Yavru bir ayı. Gelirseniz siz de çekebilirsiniz. Aziz Andrev Meydanı. Böyle bir park. Karşıda gördüğünüz yapıda İskoç Anıtı. Edinburgh'un tam ortasında yer alıyor. Edinburgh'un gotik mimarisini temsil eden bir yapı. Tam fotoğraflık bir yer. Edinburgh'un en popüler yerlerinden birisi. Şimdi size İskoçya'da meşhur olan bir şeyi göstereceğim. Bu gördüğünüz eteklere kilt deniliyor. Ve burada oldukça meşhur. Fiyatları da görüyorsunuz. 500 pound. Çarpı 55 hesaplarsınız. Buranın geleneksel kıyafetlerinden bu şekilde. Fiyatlar değişiyor tabii ki. Burada da 80 poundluk olanlar var. Sadece etek ama. What's the difference between the colors of kilts? What's their meaning? To be honest, I'm not sure about the color, but this is a Scottish color. 1, 2, 3, and the royal match blue. Royal River for both. Hepsi işte farklı bir klana ait olduğu. Arkadaşlar, şimdi Thank you so much. bir soru sorduk. Bu renkleri neye göre ayrılıyor diye. Klanlara göre ayrılıyormuş. Burada gösterilen renkler de en popüler olan klanlara aitmiş.
gördüğünüz desendeki etekler. Yani kilt deniliyor burada. Burası da Royal Mile, yani Kral Yolu. Bu yoldan dümdüz giderseniz yukarıya doğru Edinburgh Kalesi'ne çıkıyorsunuz. Yol üzerinde de yine görülmesi gereken yerler var. Oraları da görürsünüz. Gerçekten çok etkileyici bir mimarisi var. Royal Mile, yani Kral Yolu üzerinde bulunan Adam Smith'in heykelinin olduğu yere geldik. Adam Smith'i illaki duymuşsunuzdur. 18. yüzyılda yaşamış, modern ekonominin babası olarak kabul edilir. İskoç olduğunu ben bilmiyordum, burada öğrendim. Burada da bir katedral var. Royal Mile üzerinde. Royal Mile'de giderken şöyle Advocats Close diye bir yer var. Buradan giriyorsunuz ve efsane bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Buradan böyle ara sokaklara inebiliyorsunuz. Evet, o sese doğru gidiyoruz. İskoç geleneksel müzik aleti olan gaydayı çalan bir genci görüyorsunuz. Bu gayda bizdeki tuluma benziyor biraz. Ama çalması gerçekten büyük efor gerektiriyor. Hatta gaydayı çalan kişi için şöyle denir: bir atletin eforunu harcadığı söylenir arkadaşlar. Bu gayda İskoçya'da genelde özel günlerde çalınıyor. Düğünlerde, törenlerde. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Arkadaşın giydiği kilt ise rengine göre ve desenlerine göre hangi klana ait olduğunu gösteriyor. Bu şekilde bir farklılığı var. Bu heykel İskoç felsefeci David Hume'un heykeli. Bunun şöyle bir özelliği var. Şu sağ baş parmağı dokunduğunuzda bunun şans getirdiğine inanılıyor. Gelirsiniz gelmezsiniz bilmiyorum ama ben hepinizin yerine dokundum. Şimdi Victoria Street'e geldik. Victoria Street, Edinburgh'un en meşhur caddesi. Hemen şöyle girişte görüyorsunuz. Harry Potter Müzesi var. Buraya girelim. Böyle. Biz de sıra bekledik ve Harry Potter Müzesi'ne geldik. Zeynep, gel. Arkadaşlar, Harry Potter Müzesi'ndeyim. Sizi biriyle tanıştıracağım. Merhaba. Seyyar Mobese kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, Harry Potter Müzesi diyorlar ama bence müzesi değil. Burası Harry Potter'ın lisans ürünlerinin satıldığı bir yer. Öyle dersek daha doğru olur. Hadi çıkalım Zeynep. Bu caddede bu şekilde renkli dükkanları görüyorsunuz. Bu dükkanlar Harry Potter filmine ilham kaynağı olmuş dükkanlar. Johnny Catlin Rowling Harry Potter filmini bu Elephant House'da yazmıştır arkadaşlar. Bu sebeple de oldukça popüler bir dükkan. Edinburgh'a gelirseniz burayı da ziyaret etmeden sakın dönmeyin. Hatta size şunu söyleyebilirim. İskoçya komple
Harry Potter filmine ilham olmuş dersem abartmamış olurum. Victoria Secret'ten aşağı indiğinizde de Grass Market'le karşılaşacaksınız. Bu bölgeye Grass Market deniliyor. Genelde burada publar var. Britanya'nın bir kültürü bu publar. İnsanlar gelip burada müzik dinleyip sosyalleşiyorlar. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Buranın olmazsa olmazlarından. Zeynep, dükkanlar çok güzel değil mi? Gerçekten müthiş ya. Arkadaşlar, Grass Market'in hemen üst tarafında da Edinburgh Kalesi var. Arkadaşlar, biz şimdi kahvaltı yapmaya geldik Edinburgh'da. Şöyle kahvaltı söyledik. Bugün bize Seyda da katıldı. Merhabalar. Bunlar klasik İskoçya kahvaltısı. Bu da özel, spesiyel bir kahvaltı. Bu fasulye neydi? Kuru fasulye mi? Ha? Bu kuru fasulye. Sonra domates, mantar. Şöyle salam var. Yumurta. Şunun ismi neydi? Ama güzel bir şey. Şöyle bir şey var. Sonra sosis var. Bu şekilde. Bu da klasik olan. Bunda da 2 tane yumurta var. Ondan sonra şöyle sosis var. Yine fasulye var. Şöyle bir şey var. Biz şimdi bunları bir yiyelim. Bu arada sorduk helal mi diye. Helal olduğunu söylediler. Kahvaltılarımız bu şekilde bitti. Şimdi ben yorumumu yapayım. Ben beğendim. Güzel bir kahvaltıydı. Sizin yorumlarınızı alayım. Yani şöyle söyleyeyim, ben çeşit seven bir insan olarak kahvaltıyı sevdim. Eğer çeşit seven, yani bir sofrada çok fazla çeşit olmasını isteyen insanlar varsa buraya gelip kahvaltı yapsınlar. Tamam. Sen ne diyorsun Zeynep? Ben bayıldım ya. Hepsi çok güzeldi gerçekten. Özellikle o yuvarlak hangisini bilmiyorum. Onun tadı çok güzel. Bir de fasulye çok enteresan yani. Çok güzel. Fasulye ketçap var. Ketçap gibi böyle tatlımsı bir tat var. Var mıydı, böyle bir tatlımsı bir şey vardı. Yenir yani İskoç Bizim kahvaltısı. yaptığımız, evde yaptığımız fasulyeler değil yani. Değil. British breakfast'lardaki o fasulyeler tatlı fasulyeler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şöyle burayla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Burası Zazas House. Bulunduğu konumu göstermek istiyorum. Mekan bu şekilde. Edinburgh Kalesi manzaralı. Zazas House Cafe. Seyyar mobese. Seyyar? Seyyar mobese. Tamam. İsmail yok ya. Aynen doğrudur. Ekliyorum seni kral. Evet, ben de seni Edinburgh ekleyeyim. Zaza Tamam. dayı. Buradan Türkiye'dekilere ne söylemek istersiniz? Bütün herkesi mekanımıza, Edinburgh'a gelen herkesi mekanımıza bekleriz. Mekanımıza gelen herkesi de en güzel, en duygulan içkilerimizle bekleriz. Çok teşekkür ederiz ağırladığınız için. Allah razı olsun. Kolay Her gelsin, zaman bekleriz. görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi tatiller. Arkadaşlar, Edinburgh'a gelirsiniz. Zazas House'a mutlaka gelin. İçiniz rahat olarak gelin. Şimdi biz farklı bir yerde kalacağız bugün de. Kikes Hostel. Bu şekilde. Check-in yapmamıza biraz süre olduğu için şöyle eşyalarımızı buraya bırakıyoruz. Ben çantamı böyle bıraktım. Burada şöyle bir sistem var. Bakın kapanmıyor. Ama kartı okutuyorsunuz. Şu an kapandı. Bu kart başka bir yere açmıyor. Olmuyor. Mükemmel bir sistem gerçekten. Bunu da göstermek istedim. Gelirseniz Kikes'te kalabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi Edinburgh'da bir mezarlığa geldik. Bu mezarlığın yine Harry Potter'la bir bağlantısı var. Çünkü Harry Potter'ın yazarı bu mezarlıktaki isimleri alıp kullanıyor karakter olarak. İsimleri şu an hatırlayamıyorum ama bu mezarlıktaki isimleri kullanmış. Böyle mezarları görüyorsunuz, hep şaşalı yapılmış. Bu da kişinin toplum içindeki saygınlığına göre değişiyor. Bu arada Edinburgh genelde yağmurlu.
O yüzden yanınızda yağmurluk veya bir şemsiye olursa da çok iyi olur. Arkadaşlar şimdi Bobby'nin heykelinin olduğu yere geldik. Bu köpeğin burnuna dokunduğunuzda şans getirdiğine inanılıyor. Bu sebeple gelen herkes bu köpeğin burnuna dokunuyor. Bunun hikayesi de şöyle. Bu köpeğin sahibi öldükten sonra mezarının başında köpek tam 14 yıl bekliyor. Hiç ayrılmıyor. Ve 14 yıl boyunca ölene kadar köpek sahibinin mezarının başına bekliyor. Heykelin hemen sol tarafında şöyle bir yer var. Orada da köpeğin mezarı bulunuyor. Görüyorsunuz yani burası bir turistik aktivite olarak insanların ziyaret ettiği bir yer. Evet, Edinburgh'daki Bobby'nin mezarı burası. Edinburgh halkı için bu sadakat örneği onurlandırılıp bu şekilde bir anıt yapılıyor. Köpeğin sadakat hakkında ne düşünüyorsun? Bir köpek bile bu kadar sadakat göstermiş. Çevremizdeki insanlara bakıyoruz. Şu köpekteki sadakatin yarısından azı bile yok. O yüzden burada izleyenleri biraz böyle düşünmeye davet ediyorum ben. Sadakatle alakalı. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Rica ederim. Arkadaşlar şimdiki durağımız da İskoçya Ulusal Müzesi. Bu müze çok büyük. Şöyle göstereyim. Böyle. Yani bayağı bir vakit ayırmanız gerekiyor burayı güzel bir şekilde gezmek için. Buradaki en önemli şey ise bu gördüğünüz Dolly. Kopyalanan ilk koyun olarak geçiyor. 1996 yılında kopyalanıyor bu koyun. Ve 7 yıl yaşıyor. 2 tane de yavrusu oluyor tabi. Onu da bu şekilde içine doldurup burada sergiliyorlar. İskoçya Ulusal Müzesi içerisinde bulunuyor. Yine müze içerisinde bir dinozor iskeleti. Bu şekilde yırtıcı hayvanların iskeletleri var. Eğer Edinburgh'a gelirseniz bu müzeyi mutlaka ziyaret edin. Müze bu arada ücretsiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi de Edinburgh'un en ikonik yerlerinden biri olan Calton Hill'e geldik. Burası şehrin panoramik manzarasını görmek için en güzel yer. Gün batımında veya gün doğumunda buraya gelebilirsiniz. Ayrıca şehri daha iyi bir yerden göreyim derseniz de tam şu karşıda gördüğünüz Arthur Seat var. Oraya da çıkabilirsiniz. Fakat orası biraz uzun sürüyor çıkmak için. Calton Hill'in arka tarafında ise Kuzey Denizi manzarası var. Dün biz geldiğimizde güneşliydi, gerçekten mükemmeldi. Bugün yağmurlu. Eğer yağmuru seviyorsanız, bu şekilde gri rengi seviyorsanız buraya kesinlikle gelmelisiniz. Edinburgh Kalesi, Katedral ve daha birçok yer. Hepsi buradan görünüyor. Şimdi bir kahve molası veriyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Royal Mile'ın bir ara sokağında Milkman diye bir yer var. Burası çok meşhurmuş. Buraya gelip kahve içeceğiz. Siz de buraya geldiğinizde vaktiniz varsa gelip kahve içebilirsiniz. Şöyle fiyatları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama
Fiyatlar da bu şekilde. Mekan böyle küçük bir yer. Şimdi kahveyi de size gösteriyorum. Biz Flat White aldık. Seyda da Ice Americano aldı. Tadına bakacağım şimdi. Gerçekten harika. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Burası da bayağı. Yok abi. Bayağı ucuzmuş. Bu kadar ucuz olamaz ya. Vallahi bayağı ucuzmuş. Bak 6 pound'a chicken kebap var. Mix 6.95. Vallahi çok iyi. Şaşlık kebap 8.95. Biryani var bak. Burada rezervasyon şartı da yok. Mosque Kitchen. Cami mutfağı. Cami. Oo, giren de var ha bayağı. Bak burası şeyinmiş, makbulünmüş. Edinburgh Merkez Camisi'ne geldik. Şimdi orayı da göreceğiz. 1998 yılında Suudi Arabistan tarafından yaptırılmış bu camide. Şimdi içeriye giriyoruz. Caminin içi bu şekilde, çok sade. Edinburgh Merkez Camii. Hemen şehir merkezinde bulunuyor, yürüme mesafesinde. Dilerseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Arkadaşlar, Edinburgh gerçekten çok güzel bir şehir. Ben bu kadar seveceğimi tahmin etmemiştim. Genel olarak gri bir şehir. Aziz Gilles Katedrali'ne geldik. Gerçekten benim gördüğüm en iyi katedrallerden biri. Şu vitraylara bakar mısınız? Müthiş. Gerçekten müthiş. Size abartısız söylüyorum. Eğer Edinburgh'a gelirseniz Aziz Gilles Katedrali'ne mutlaka gelin. Aziz Gilles Kilisesi ücretsiz, haberiniz olsun. Kapıda birisi duruyor. İsteyen 6 pound bağış da yapabilir. O sınırı niye koymuşlar bilmiyorum. Şöyle de bir yazısı var. Ama ücretsiz. Bakın şu şekilde isteyen 6 pound bağışını yapabiliyor. Böyle sıra var. Evet, yine yağmurlu hava. Bu şemsiyeyi de ben Irak'tan almıştım. Çok işimi gördü. Buranın yağmurlu olduğunu da bildiğim için yine yanımda getirdim Irak şemsiyemi. Edinburgh'a geldiğinizde Edinburgh Kalesi var. Şurada şu an bir çalışma var ama bilmiyorum. Şuradan hemen kaleye gidebiliyorsunuz. Girişi de 21 pound kişi başı. 21 pound. Tamamen tercih meselesi. Dilerseniz gidebilirsiniz. Biz gitmeyeceğiz. Çünkü açıkçası fiyat çok yüksek geldi bana. Ama kaleyi gören çok güzel yerlere de gittik. Onları da izlemişsinizdir mutlaka. Bak şuradan şu manzaraya bir bakalım. Ben buradan indim. Posterlersin yanınıza. Şuradan indim. Arkadaşlar, Royal Mile'den indikten sonra böyle bir manzara var. Burası Victoria Street.